Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in analizini yapacağız. Arkadaşlar bakın Bitcoin'de daha önce çizmiş olduğumuz 2 tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Bitcoin'in fiyatları kanalın alt bandına geldiğinde destek olarak çalışıyordu. Sonrasında ise bakın bu sarıyla işaretlemiş olduğum bölgede Bitcoin'in fiyatı burada oluşan yükseliş kanalının altına geldi ve önemli destek bölgesi aşağı yönlü kırılmış oldu. Teknik analizin şöyle bir huyu vardır dedik. Önemli bir destek bölgesi kırılıyorsa kırılan bölgenin sonradan retest hareketiyle test edilmesi lazım ve test hareketinde fiyat üzerine atamıyorsa yani kanalın içerisine giremiyorsa beklenti daha sert düşmesidir demiştik ve Bitcoin bakın kanalın altında kaldıktan sonra retest hareketiyle kırmış olduğu kanal alt bandını direnç olarak çalıştırdı ve sonrasında içinde kalamamayla birlikte fiyatların 15.500 dolarlara kadar düştüğünü görmüştük. Sonrasında beklentimiz neydi? Fiyatlarda Tobo formasyonu vardı yani dipten dönüş formasyonuydu. Bu formasyona göre hedef 36.000 dolardı. Bitcoin'de 36.000 dolar denemeleri yapıldı. Aşağı yukarı gitse de sonrasında bakın kanalın alt bandı tekrardan direnç olarak ilk kez 9 Kasım 2023 tarihinde test edilmişti. Önemli bir direnç bölgesi olarak 9 Kasım 2023 tarihinden 1 Aralık 2023 tarihine kadar bu bölge direnç olarak çalıştırıldı. Sonrasında ise önemli bir direnç bölgesinin kırılımıyla fiyatlarda 48-49 bin dolarlara kadar bir teyit almadan bir yükseliş gördük. Yani önemli bir direnç aşıldıktan sonra kırılan bu direncin tıpkı burada olduğu gibi tam tersini düşünün. Kırılan destek direnç olarak çalıştı, aşağı düştü. Kırılan direnç bölgesi burada ise yukarı yönlü aşıldı ancak aşağı doğru retest hareketi gelmemişti. Teknik analizin huyundan kaynaklı bu bölgenin test edilmesi gerekiyordu. Bugün itibariyle bakın fiyatlar milimetrik olarak Bitcoin'de kanal alt bandını yani direnç olarak çalışan bölgenin aşılmasıyla birlikte bugün destek olarak çalıştı. 38.700 civarından geçiyor. Fiyatlar günlük olarak 38.700'ün altında kapanış yapmadıkça önemli bir direnç bölgesinin kırılımıyla destek olarak çalıştığından dolayı burayı teyit olarak bir retest olarak düşünmek lazım. 38.700 kırılmadıkça Bitcoin'de hala yükseliş trendi devam ediyor diyeceğiz. Çünkü yükselen trendin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. 38.700'ün altında günlük kapanış yapmadıkça Bitcoin'de hedef hala 52.000 dolar olarak görülmektedir. Tabii ki 52.000 dolara kolay kolay gitmeyecektir. Aşağı yukarı hareketler olacaktır. Ancak önemli destek kırılmadığından dolayı bu bölgelerden dönmesini en azından 44.000 dolarlara kadar yükselmesini bekleyeceğiz. Benim beklentim Bitcoin'de 38.700 dolar kırılmadıkça yukarı yönlüdür ve Bitcoin'de buraların önemli bir alım bölgesi olduğunu şahsen düşünürüm. 38.700'ün altında günlük kapanış yaparsak fikrim değişecektir. Ancak şu an için destek bölgesinde olduğumuzdan dolayı buralardan dönmesini ve yönünü yukarı yönlü çevirmesini bekleyeceğiz. Tabii ki bu durumda coinlerdeki primsiz olan durumluluğu biraz yukarı yönlü çekecektir. Yani düşen coinlerde Bitcoin'in yukarı yönlü gitmesi ihtimalinde değerlenmelerine başlayacaktır. Ancak Bitcoin lider olarak daha fazla yukarı giderken altcoin'lerin daha cılız kalacağını şahsen düşünüyorum. Bundan sonra para girişi Bitcoin olacaktır. Altcoin'lerin ise bir süre tepki hareketleriyle kalacağını şahsen düşünüyorum. Bitcoin'deki görüntüler bu şekilde. Piyasalarda ciddi bir dalgalanma oldu. Bir kar realizasyonu oldu. Ancak bu kar realizasyonu 38.700'ün altında kalmadıkça bir düşüş trendi getirmeyecek. 38.700'ün altında kalırsa fiyatların 30.000 dolarlara kadar baskılanma ihtimali oluşacaktır. Ben buna göre takip ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen sizler de kendi bilgilerinizle ve kendi çizimlerinizle yatırımlarınızı yönetmeye çalışın arkadaşlar. Benim beklentilerim ve düşüncelerim bu şekilde. Zaten buranın kırılmasıyla şunu söylüyordum ben. Arkadaşlar bakın fiyatlar 42'ye kadar gidebilir. Sonrasında 42.000 dolar yukarı yönlü aşılamazsa bu kanal alt bandı 38.500 civarında test edilir diyorduk. Yükselen trend olduğundan dolayı şu anda 38.700 destek olarak görülüyor. Önemli bir destek bölgesinden yukarı yönlü dönerse bunun yükselişi de biraz sert olmasına
olmasını beklerim ve 52 bin dolarlara kadar, en azından minimum 44-45 bin dolarlara kadar fiyatların yükselmesini beklerim arkadaşlar. Benim Bitcoin'deki beklentilerim bu şekilde. Yayınları lütfen beğenmek suretiyle izleyelim. Lütfen abone olalım. Daha fazla Bitcoin yayını istiyorsanız beğenilerin ve abone sayılarının artması lazım. Buna dikkat ederseniz ben de daha fazla Bitcoin analiziyle sizlerle buluşurum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.